Değerli Galatasaraylılar, yayınıma hoş geldiniz. Çok mutlu, çok neşeli, çok harika bir yayın bizleri bekliyor. Tabii ki de konumuz Galatasaray-Liverpool maçı. Sağıyla, soluyla, önüyle, arkasıyla her tarafıyla değerlendireceğim. Kendime bir de mıknatıslı futbol taktik tahtası siparişi de verdim. Kargoda gelmek üzere. Yarın bir gün gelir. O gelince de daha tekniksel, daha taktiksel anlatımlara da gireceğiz. Bunları da yapacağız efendime söyleyeyim. Evet, çok mutluyum, çok gururluyum. Galatasaray'ımız Liverpool'u yendi. Aslında tabii biraz bu 1980'lere döndük. Çok hoşuma gitmiyor şu anki atmosfer ama bazen de bunları yaşamadan yukarı doğru çıkamıyorsun. Böyle garip bir girdap içerisinde ya da işte bir kısır döngü içerisindeyiz. Bunu da çözemiyorum. Biz bu kafaları ne zamanlar işte 80'lerin sonunda yaşamıştık. Monaco galibiyetleri falan filan. İşte sonra 90'lar, 92, 93 Manchester United'ı elediğimiz ve Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız sene. Ondan sonra artarak giden bir Avrupa başarısı. Sonu da UEFA Kupası ve Süper Kupa ile taçlanan. İşte sonrasında bir varız, bir yokuz, bir sıfır puanlar, bir iyi puanlar, böyle bir curcunalar. Juventus, 2 gün süren Juventus maçı galibiyetleri. İşte Lucescu zamanı doğru işler, kıl payı gelen sonuçlara bağlı başarısızlıklar falan filan ama şu unutuluyor. Biz Avrupa'ya alışık, Avrupa'yı bilen, Avrupa'nın standartlarını tutturmuş Türkiye'de ender takımlardan bir tanesiyiz. Hatta biriyiz. Başka da yok gibi bir şey. O yüzden bizim Liverpool'a karşı bu başarısız olacağız, 5 yiyeceğiz, 8 yiyeceğiz falan filan kafalarını hiçbir gün kabul etmedim. Zaten bütün gayem de buydu. Bu 3 senedir yayın, 4 senedir yayın yapmamın ana sebeplerinden bir tanesi. Kendimi patlatırcasına bir şeyler anlatmaya çalışmamın ana sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani şu, Derval'in başlattığı, Feldkamp Holman'ın devam ettirdiği, Fatih Hoca ile taçlanan, Lucescu ile de devam eden Avrupa başarılarımızın ve yerel başarımızın artarak devam etmesiydi. Maalesef yeni nesil işte ne diyelim işte 2005'te doğanlar, 2000'li senelerde doğanlar bu geçmiş başarıları yaşamadıkları için herhalde biz de onlara doğru aksettiremediğimiz için şey zannetmeye başladılar. Tabii bu hep söylüyorum, PlayStation oyunlarının çıkması, işte futbolun menajerlik taraflarının çıkması, işte konsol oyunu zannetmedi veya bilgisayardan işte takım aldım, onu yönettim, kendimi teknik direktör yaptım, şampiyon yaptım falan filan demeleri. Hakikat öyle değil arkadaşlar. Yani işin ruhu yok orada. Yani matematiği doğru belki bir noktada, evet, ama ruhu yok. Sen ruhsuz bir şeye kalkıp da oradan esinlenerek ya da ne diyelim işte bu adamlar bizi paçavra eder. İngiltere'nin en pahalı takımı, en bilmem ne takımı, işte şampiyonu. Evet, şampiyonu. Pahalı mı? Pahalı. İyi futbolcuları var mı? Var. Sistem futbol oynuyorlar mı? Oynuyorlar. Ama bir noktadan sonra atmosfer, senin ortaya koyduğun ruh ve onların o şaşkınlığı, hepsi birleşince işte futbolun o güzelliği ortaya çıkıyor. Ne o? Futbol dediğin şey aslında bir noktada fakirlerin zenginlere diş geçirebildiği, alt tabakanın üst tabakaya ulaşabildiği ender anlardan bir tanesi diyebiliriz bence. Yani bu anlamda çok kıymetli bir spor. Bunu birkaç kere anlatmaya çalıştım ama anlamayan arkadaşlar oldu. Kısaca tekrar anlatmaya çalışayım. Parayla çözülecek işler vardır, parayla çözülmeyecek işler vardır. Futbolun ruhunun güzelliği de parayla çözülememesi. Biz bunu defalarca kanıtladık. Monaco'yu yenerken kanıtladık. İşte Steaua Bükreş'e, işte Mustafa Denizli zamanı yarı finalde elenirken de kanıtladık. Şampiyonlar Ligi'ne girdik, kanıtladık. UEFA Kupası'nı aldığımız sezon namağlup aldığımız UEFA Kupası zamanı da kanıtladık. Sonra Süper Kupayı aldık, kanıtladık. Yani hem finalde yendiğimiz Arsenal,
hem finalde yendiğimiz Real Madrid müthiş işlerdi. Sonra buralarda 3-2 yendik. Schalke'leri yendik. Onları yendik. Bunları yendik. Şampiyonlar Ligi'nde falan filan gruplardan çıktık. Yani bunların hepsi oldu. Anlatabiliyor muyum? Değerli dostlar. Bunların hepsini biz yaptık ama işte bu maalesef yaşı yetmeyen arkadaşlar bu ruhtan habersiz, işte tabii eski Samiyen'den habersiz, bizi anlamıyorlar, hafife alıyorlar. Arkadaşlar Galatasaray hafife alınacak bir takım değildir. Galatasaray Avrupa Kupası maçına çıkıyorsa her şeyin rengi değişir. Aksa yukarı dereler aksa var ya, biz dereleri yukarı akıtırız babalar. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray Avrupa'da oynamaya alışık bir takım. Bak ki hakem de müthiş kötüydü. Hakem müthiş kötüydü ve ona rağmen muhteşem bir maç çıkardık ki yani belli bir yere kadar hakem gene iyiydi. Hani çok hadi hakkını yemeyelim ama belli bir yere kadar hakem. Ondan sonra filmi koparttı o golle, maçın gidişatıyla falan ile beraberliğe oynadı. Liverpool'a mı oynadı artık ne oynadıysa keşke bize oynasaymış o zaman daha rahat ederdi iddia kuponunu. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu ruhu, o atmosferi, o stadı, o sahada %200'ünü vererek oynamayı aklına getir. Bunu ne FIFA'da, ne PES'te, ne PlayStation'da, ne bilgisayarda oynadığın menajerlik oyunlarında yakalayamazsın. Bu bambaşka bir atmosfer. Bunu koy kenara. Efendim Liverpool maçı günü ve öncesinde de Okan Hoca'yı en çok eleştiren, takımın oynadığı futbolu en çok eleştiren bendeniz. Bütün WhatsApp gruplarıma inancımı yazdım. Dedim ki babalar ne yapıyorsunuz ya bir sakin. Çıkacağız, yeneceğiz. İnanmayan dedim otobüse binmesin. Bak inanmayan otobüse binmesin. Basittir yani. Bizde kural basit. Baba inanmayan otobüse binmeyecek. Dedim inanmayan otobüse binmesin. Biz bu maçı alırız. Ne 5'ler, 2'ler, 8'ler, 4'ler. Baba dedim geç oraları. Biz oraları geçtik. Biz oraları yaşadık çünkü. Dedim bu takım doğru oynasın, yürekten oynasın, isteyerek oynasın. Vitrin maçı alırız. Netekim de öyle oldu. Netekim de öyle oldu. Fiyalara, paralara, pullara, kadrolara, ona buna girmeyeceğim. Efendim işte Salah yedek oturmuş. Salah ilk yarı oynasaydı maçı şekli değişebilir miydi? Değişebilirdi. Ne bileyim onların işte başka bir adamı vardı. Oynasaydı İshak takımın şekli değişebilir miydi? Değişebilirdi. Hiçbir sıkıntı yok. Ama değişmeyebilirdi. Sonuç itibariyle biz de %100'ümüzle sahaya çıkmadık ki. Yani Osimhen'in sakatlığı, Icardi'nin sakatlığı, forvet hattındaki eksikliğimiz, orta sahanın durumu falan. Hani biz de tam kadro %100'ünde olmayan bir kadroyla onların karşısına çıktık. Anlatabiliyor muyum? Evet. Alanya maçında kötü oynadık, Frankfurt maçında kötü oynadık, lig maçlarında şu ana kadar istediğimiz gibi oynayamıyoruz. Bunların hepsini zaten ben anlatıyorum. Geçen seneden beri de Okan Buruk'un doğruları yapmadığını da defaatlerce anlattım. Doğruları yaptığı bir Bayern maçı var, bir Tottenham maçı var. Hani nadir instant işte Fenerbahçe maçı var, o maçı var, bu maçı var ama böyle bir sanki cımbızla seçilmiş gibi. Anlatabiliyor muyum baba? Cımbızla seçilmiş gibi maçlar var yani. Bu da onlardan bir tanesi. Liverpool maçı. Böyle büyük maçlara oyuncuları konsantre etmek zaten çok basit. Bunu zaten bütün teknik direktör söyledi. Yani Fatih Hoca da söyler, Lucescu da söyler. Dinlediğim bütün teknik direktör derdi ki böyle atmosferi yüksek, böyle büyük maçları oyuncuları konsantre etmek çok kolaydır, basittir. Orada önemli olan o konsantrasyonu doğru enerjiye çevirip sahaya aksettirmek. İşin en doğru tarafı burası. Anlatabiliyor muyum? En zor tarafı da burası. Bunu doğru yapmamız gerekiyor. Bunu Okan Hoca ve ekibi çok iyi düşünerek yapmışlar. Taktiksel anlamda çok iyi. İşte herkes diyor ki Liverpool'un diyor sağ beki diyor taktiksel formasyon gereği ileriye gider, oraları karıştırır. Onu kimse savunmadığı için ya pas opsiyonu olur, ya boş adam olur, ya şut adamı olur. Yani mutlaka bir şey olur, ortaları karıştırır. Zaten birçok şekilde de yani bu sağ bekleri, sol bekleri efektif kullanmasıyla ünlendi Liverpool son dönemde. Buna dikkat etmeyen takımlarda maalesef Liverpool'a yenildiler diye açıklamalar yaptılar. Evet işte hem Serdar Kelleci olsun hem Ilgaz abi olsun birçok Hikmet olsun birçok arkadaşımız sağ olsun maç sonu analizlerinde çok doğru noktalar, doktoru tespitlerde bulundular. Ne dediler?
İşte Barış birebir oynadı Liverpool'un sağ bekiyle. İşte ön tarafta doğru pres yaparak, doğru koşu alanlarına giderek, doğru pas opsiyonlarını kapatarak Liverpool'un, yani topu nasıl çıkartacaklarını, hangi pas istasyonlarını kullanacaklarını, topu nereye, birden 2'ye, 2'den 3'e nasıl geçirdiklerini iyi analiz etmiş bir Galatasaray ve Okan Buruk da teknik ekibin çalışmalarını doğru anlayıp doğru aksettiren bir takım olunca sahada her şey süt liman gitti. Gol yiyebilir miydik? Yiyebilirdik. İlk yarı itibariyle girdikleri pozisyonlar vardı. Hatta penaltılı attığımız golden hemen önce kalenin içinden Jakobs top çıkarttı. Ama oyuna baktığımızda oyun şunu diyordu yani. Biz maç yenilmeyiz. En kötü beraberlik geliyor ama galibiyet neden olmaz? Gol de yeriz, gol de atarız ama biz bu maçı kaybetmeyiz'i çok net bir şekilde takım bize hissettirdi sahada. Müthiş bir taraftar vardı. Müthiş bir taraftar vardı. O Salah'ın kulaklarını kapatması, işte maç sonunda birçok Liverpool'lu futbolcunun lan biz nereye geldik, bu ne deli atmosfer, işte yorumcularının falan ne acayip atmosfer demeleri beni hiç şaşırtmadı. Zaten biz bunu hep yapıyoruz. Yani bir dönem seyirciye verildik diye bir şey çıkmıştı ama böyle önemli maçlarda taraftarımız hakikaten üzerine düşeni ziyadesiyle yaptı. Çok da güzel yaptı yani. Harika da bir şey oldu işte. Bak, taraftar, doğru futbol, oyuncuların kendini sahaya vermesi, %100'ünden fazlasını kullanması ki hepsinin adresi attı, hepsine kramplar girdi, hepsi öldü. Sadece Okan Buruk şunu doğru yaptı. Doğru analiz etti, doğru kadroyu çıkarttı, doğru şekilde yönlendirdi. Doğru değişiklikler yaptı ki bir tane bende var. Bir tane var. O da gene Icardi'sine kıyamadı, yenildi Icardi'sine. Ben mesela Osimhen Sané değişikliği yapardım. Sané ile 4-6-0'a dönerdim. Sané'nin fuleleri, topu alması, sürüklemesi, pas opsiyonu olması, defans arkasına koşuları, topla koşuları, yani hepsini kullanarak ben farkı daha da arttırırdım. Icardi tercihi bence orada yanlış bir tercihti. Ne pres yapabildi, ne pas opsiyonu olabildi. Bir iki kere vücudunu kordu, bir şeyler yapmaya çalıştı ama maalesef fiziği ve yapmak istediklerini sahaya aksettiremeyince biz zaten yorulmuştuk. Zaten de sahamız da o dönem kötü bir hale gelmişti. İyice bir oyundan düşer gibi olduk ama Liverpool'da buna karşılık yapmış olduğu işte Isak, Salah hamleleriyle onlar da oyuna girememişler. Yani Salah oyunda yoktu bana soracak olsanız. Yani bir şeyler yapmaya çalıştı. Standart Salah işte al sol ayağına at pası içeri falan ama bir kere o insicamı kaçırırsanız, o şeyi kaçırırsanız, dönen çarklı sistemi, doğru çalışan çarklı sistemi bir kere bozarsanız maç içerisinde ona geri dönmeniz hiç kolay olmuyor. Bunu dönem dönem biz de yaşadık. Bunu bir tek bozabilen kişi vardı, Hacı'ydı. Hacı oyuna girdiği an oyunu bozardı mesela. Messi bozar. Bir Messi diyenler var, bir Messi diyenler var. Genelde Messi'ymiş galiba. Kendi ülkesinde, Arjantin'de öyle söyleniyormuş. Ronaldo dönem dönem bozar. Ronaldinho net bozar. Maradona net bozar. Pele net bozar. Böyle Rivaldo net bozar. Del Piero net bozar. Rui Costa net bozar. Bak, bazı adamlar ikinci yarının son 30 dakikasında oyuna girdiklerinde bir çilingirlikle oyunu bozarlar. Anlatabiliyor muyum? İlk ay girdiğinde mesela Manchester City'ye şampiyonluğu getirdi son 10 dakikada attığı gollerle. Anlatabiliyor muyum? Bozar. Yani ama işte bozacak adam var, bozacak adam var. Salah onlardan bir tanesi değildi. Netekim de bozamadı. İyi de kapandık, doğru da pres yaptık, doğru alanlarını kapattık. Her şeyi doğru yapınca al işte bu geldi. Ben de bunu istiyordum zaten abi. Başka da bir şey istemiyoruz ki biz ya. Yani başka bir şey istenmiyor babalar. Yani bunu anlamak zor bir şeydi. Yani şu futbolu yerine ön alanda pres yapan, deli gibi koşan, basan, arka tarafa boşluklar yapan bir Galatasaray olduğunu düşünsenize Liverpool'a karşı ne olacaktı? Anlatabiliyor muyum? Ya da gene Frankfurt maçındaki gibi ben işte defansa bu sefer Signo Apo yapayım. Davidson'u dinlendireyim. İşte sağ tarafa Salah'ı çekeyim. Sol tarafa Jakobs atayım falan filan gibi fantazilere gelince de işin şekli değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani koşacak olan, paslaşacak olan adamları doğru oturtmak lazım. Ben gene idmanlarımızın yetersiz olduğundan, kondisyonlarımızın yetersiz olduğundan bahsedeceğim ama gerek yok. O bugünün işi değil. Hani bu maçın olayını özelinde olan bir durum değil. Biz bu maçı gayet güzel bir şekilde götürdük. Okey? Gayet güzel böyle
Tereyağından kıl çeker götürdük. Ha bak ben size söyleyeyim, maçı 3-0'da bitirebilirdik. Çok rahat bir şekilde 3-0'da bitirebilirdik. Yani Osimhen de buldu o pozisyonları. Daha da fazlasını bulabilirdik bu arada. Anlatabiliyor muyum? Daha da fazlasını bulabilirdik. Olmadı. Şükür 1-0'la kazandık. Herkes mutlu bir şekilde evine döndü. Şimdi bu galibiyet kime yazar? Öncelikle bence taraftara yazar. Hem tribünde göstermiş olduğu muhteşem tezahüratlarla, ıslıklamayla orayı bir cehenneme çevirmesiyle bence taraftara yazar. Bir. İki, gene taraftara yazar. İşte İlkay'ı aldıran, Lemine'yi aldıran, baktığınızda Singo'yu aldıran, yani nokta atış transferlerde katkısı olan sosyal medyadaki etkisiyle gene taraftara yazar. Üçüncü olarak kime yazar? Gene taraftarımıza yazar. Sosyal medyadaki arkadaşlara yazar. Futbolu doğru okuyan, bu işe kafa patlatan, hakikaten haftada 15-20 maç seyreden, Hikmet kardeşimle mesajlaşıyoruz ara sıra. Hakikaten çok önemli işler yapıyor ve televizyonda da onu seyretmekten çok büyük keyif alıyorum. Çok da güzel anlatıyor. Kaan diye bir kardeşimiz var galiba. O da çok iyi maç yorumları yapıyor. Gökhan var, çok iyi maç yorumları yapıyor sosyal medyada. Cemal Hoca var, o da çok iyi yapıyor. Yani sosyal medyamızda da doğru kişileri, doğru insanları takip ettiğinizde gerçekten işte hakem konuşmayan, yok yapı konuşmayan, sapı konuşmayan, pas organizasyonlarını konuşan, saha dizilişlerini konuşan, doğru bir şekilde topu paslaşarak 1'den 2'ye 2'den 3'e götüren ve bununla ilgili kafa patlatan, yanlışlarımızı anlatan, doğrularımızı anlatan kişileri dinleyince ondan sonra diyorsun ki yani ortalarda hata var, işte biz bu hataları düzeltelim. Ben üye olma şansına ve şerefine nail olduğum için de bunu da yöneticilerimizin ve veya yönetimde bulunan kişilerin arkadaşlarının ve veya Okan Hoca'nın arkadaşlarının gruplarında yazarak bir baskı unsuru oluşturduk. Yani sosyal medyada bir baskı unsuru oluştu. Okan Hocam hesap ver, bu nasıl futbol? Sen nasıl defansı bozarsın? Sen nasıl orta sahayı bozarsın? Sen bu takıma nasıl kondisyon çalıştırmazsın? Sen bu takıma nasıl ikili mücadele çalıştırmazsın? İşte 110-120 koşuyorlar, sen 105 koşuyorsun. Nasıl koşturursun? Ne oynatıyorsun? Üçlü mü, beşli mi, sekizli mi, altılı mı? Yani bir kazan kaynadı. Anlatabiliyor muyum? O kazan kaynayınca da Okan Hoca inadından vazgeçti ve doğru yolu bir noktaya da buldu. Bu atla deve bir şey değil. Bu kadar zor bir şey de değil. Babalar, işte futbol dediğin şey, Galatasaray dediğin şey bu kadar zor ama kolay. Çok çalışırsan, takımını çok doğru yönetirsen, çok doğru kadrolarla, çok doğru bir taktik formasyonuna çıkarsan özür dilerim, neticesini alıyorsun. Neticesini aldık. 1-0'la geldik. Şimdi burada 2 tane olay var. Bunu devam ettirmek önemli. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çok büyük bir fizik güç harcadık. Cumartesi akşamı da Beşiktaş'la oynuyoruz. O da hiç kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş her zaman zor bir rakiptir, derbidir. Dikkatli oynamaya gerektirir. Bunun için de bir rotasyona gitmesi gerekiyor Okan Hoca'nın. İşte bu rotasyonları yaparken de benim bundan 2 sene önce anlattığım Avrupa Ligi kadrosu, Türkiye Ligi kadrosu. Anlatabiliyor muyum? Yani belli işte 5'li 6'lı değişikliklerle takımı. Yani bir takım biraz Avrupa'ya standartize olmuş. Avrupa'da oynayacak. Orada yani üst üste maçları kurtaracak. Bir kadroda gene ana kadroyla devam edeceğiz ama 3-4-5 değişiklik, 6 değişiklik belki yaparak lige hay Allah cezanı vermesin, lige oturtacağımız bir kadro. Okey? Yani bu ikisini doğru yaptığımız sürece bizim sırtımız yere gelmez. Şimdi genel Yasin Kola hakemlere falan filan takılmışlar, bırakın abi. İyi, yani Fransız hakemi de gördük. Yani maçı şey yapmak için Şirazi, yani raydan çıkarmak için en şey yaptı. Bir tane de uyduruk penaltı verdi. Uyduruk verdiği penaltının penaltı olmadığını o kadar iyi biliyordu ki daha gitti ekrandan şöyle bir baktı, geri geldi. Biliyordu çünkü.
Yani şöyle bir baktı. Dedi ki dedi bu şey dedi, tamam penaltı değil. Ben dedi anladım, zaten biliyordu. Ama adam 180 derece öyle bir döndü ki bize sırtını. Yani inanılmazdı yani. İnanılmaz. O yüzden hakem mevzusunu bırakalım. Biz Fransız hakemi de yenerek. Hem Fransız hakemi yendik hem Liverpool'u yendik. Daha da olsun babalar yani. Daha ne olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi cumartesi akşamki maçı da çok önemli. Bundan sonraki oynayacağımız Avrupa Kupası maçı da çok önemli. Yani bir tane yaptık cebimize koyduk değil. İşte büyük takım olmanın zorluğu da buradan başlıyor. İşte Bayern Münih olsun diyoruz ya, Galatasaray. Yani ne bileyim işte yani büyük takım. Sayın Abdullah Kavukçu da demişti ya, biz 5 büyük ligin içindeyiz falan diye, böyle yani 5 büyük takımın içindeyiz. Bu 5 büyük takımın içinde olduğun zaman işte böyle kolay değil bu işler. Kapış. Babalar hiç kolay değil. O zaman da başarıyı sürdürebilme zorluğu ortaya çıkıyor. Okey? Yani hata yapmadan bu işi kotarma zorluğu ortaya çıkıyor ki işte burada ekip devreye giriyor. Burada kadro devreye giriyor. Burada yöneticilik de devreye giriyor. Burada taraftarlar devreye giriyor. Birçok bir şey devreye giriyor ve bir bütün oluşuyor. Okey? Mesela Alanya maçındaki oynadığın 3'e defansa çıkmadın. 4-2-3-1 ile çıktık mesela. Oyun içerisinde 4-4-2'ye dönmedik mesela. Anlatabiliyor muyum? Bütün karşı tarafın hamlelerini doğru okuyup onlara doğru bir cevap verdik mesela. Jakobs çok iyiydi, Uğurcan çok iyiydi. Onların kalecisi de çok iyiydi. Mesela Osimhen doğru bir fiziksel gücünde olsaydı o birebirlerin hepsini atardı. Yalnız şöyle bir şey var, tehlike de var. Bunu uyarmak zorundayım. Dikkat diyorum buraya. Çok dikkat. Tehlike de var. Osimhen çok kendini oynamaya başladı. Yani pas vereceği yerde şuta kalktı. Adam ayağını koydu oradan sağdan gelene. Şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu. Çok rahat pas verebilirdi. Vermedi. Yani sürekli oyun içerisinde pas atılmadığında çok kızıyor. Ne bileyim işte atak gelişmeyince çok kızıyor. Gidip kendi gol atmak istiyor. Böyle bir egonun içine girmiş. Bu doğru bir şey değil. Galatasaray'da biz bunu çok sevmeyiz. Ben onu sakatlanmadan önceki yani yandan ortada dörtlük maçtaydı galiba. Şimdi hangi maçta hatırlamıyorum. Adam kendi kalesine attı. Bu bizimki üzüldü böyle. Ah be ya, kendi kalesine attı. Tüh falan yapıp böyle bir sinirlendi. Sonradan hani gole sevinmeye başladı. Ama o arada geçen süreçteki yani o çok tehlikeli bir durum. Yani bütün golleri sen atamazsın baba. Yani Icardi ile de yarışa girmek zorunda değilsin. Herkese de yarışa girmek zorunda değilsin. Sen takımın, oyunun bir parçasısın. Bunun için gol de atacaksın, asist de yapacaksın. Ne yapacaksın. Bak dün akşam kötü bir penaltı kullandın, golünü attın. Bence kötü bir penaltıydı yani. Yani kötü bir penaltı attın, gol oldu. Diyeceksin ki kötü penaltı nasıl gol oluyor? Arda da dinleyin abi, açın belgeselinde. Kötü bir penaltı attım. Kaleci kolunun altından geçti, gol oldu diyor. Ya bu da kötü bir penaltıydı yani baktığında. Anladın mı? Panenka'nın hızlısının ortaya vurulmuş. Evet, ortaya vurulanlar bu aralar çok isabet görmekle beraber en doğrusu sağ sol üst köşelerdir. Yani oralara attığım vakit %100'e yakındır yani. Kaçırma şansın zayıftır ama önemli olan o topu oraya gönderebilmek. 20 sene antrenman yapıyorsan da 15 sene antrenman yapıyorsan da bir zahmet o topu oraya göndereceksin babacığım, yani o paralar alıyorsan. Evet, bu yayını bu kadarla keseyim. Şu mıknatıs geldiğinde Beşiktaş maçıyla beraber hem Liverpool maçını hem önceki taktiksel formasyonlarımızı hem neleri doğru neleri yanlış yaptığımızı da detaylı bir şekilde anlatmaya başlayacağım efendim. Teknik ekibi, yönetimi, teknik ekibi, futbolcuları, taraftarlarımızı, bizi ve benim gibi sosyal medyada bu işe gönül veren, Galatasaray için nefes tüketen herkese, her bir bireyi alnından öpüyorum. Bu galibiyet kutlu olsun ama bu kadar böyle çok büyütülecek bir şey aşağı, yani kendimizi aşağılamamız gerekmiyor arkadaşlar. Bak, bir galibiyetlerde veya sevinirken istirham ediyorum. Böyle hani ne bileyim Türkiye Kupası'nda olur ya, garibin böyle bir mahalle takımıdır da gelir işte ikincilikten, birincilikten adamları yener. Çok başarılı böyle bir, yani onlar için önemli bir galibiyettir o. Adamların tarihlerinde ilk kez böyle bir büyük bir
şeydir yani, işte Pendik Spor'u zamanında Fenerbahçe elemesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim işte bizim Tromsø faciamız gibi yani. Adamların o torununun torununa anlatacakları bir başarı hikayesidir bu. Galatasaray'ın birçok başarı hikayesi var arkadaşlar. Lütfen ve lütfen sevinirken aşağılık kompleksinden sıyrılalım. Biz Galatasaray'ız, biz Avrupa'da her zaman başarılı oluruz. Bunu herkes böyle bilsin. Bilmeyenler bilenlerden dinlesin. Bilenler de bilmeyenlere öğretsin. Tamam mı babalar? Bunu da şimdi çok iyi fikir geldi. Yarından itibaren bütün WhatsApp gruplarında ve sosyal medyamda bu konuyla ilgili bir paylaşım yapacağım. Efendim, yayınımın sonuna geldim. Dinlediğiniz, takip ettiğiniz, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayenizde hakikaten çok mutlu oluyorum. Dinleyenler oluyor, soru soranlar oluyor. Canlı yayınlara geçmek istiyorum. Ümit ederim ki en kısa zamanda canlı yayınlara da geçeceğim. Şu andaki evimizdeki internet maalesef sosyal medyada canlı yayın yapmama müsaade etmiyor ama bunun da bir çözümünü elbette bulacağız efendim. Dedikten sonra aklınıza mukayyet olun. Ne diyelim, hayatta kalın, Galatasaray'da kalın. Şen ve esen kalın efendim. Kendinize iyi bakın.